Merhaba arkadaşlar, DesignCAD teorik eğitimin 3. günü. Dosyamı açıyorum. Bugün size menülerdeki fonksiyonlarımızdan dersimizi anlatmaya devam edeceğim. Nokta menüsünden başlayacağım ama öncelikle kalıbımı ekrana getiriyorum. Nokta menüsünde yandaki ikonlarda bulunmayan birkaç fonksiyonum var burada. Onlardan bahsedeceğim. Bu fonksiyonlardan biri eşit aralıklı nokta ekle. Bu nedir? Kalıpta kırmızı ya da yeşil nokta fark etmez. İki nokta arasına eşit aralıklarda nokta atmanızı sağlar. Yani iki nokta arasını eşit aralıklara bölmenizi sağlar. Nasıl kullanıyoruz? Fonksiyonu seçtikten sonra kalıbımdaki başlangıç noktamı seçiyorum. Yani bu hattımı böleceksem ben eğer saat yönündeki başlangıç noktama tıklıyorum. Başka nokta olmadığı için arada da doğal olarak bana bu iki nokta arasını bölecek. Nokta sayısı eğer kalıbımın, hattımın tam ortasını bulmak istiyorsam buraya bir nokta yazıyorum ve tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bana bir tane nokta attı. Ölçüleri görmek istersem klavyeden G tuşuyla ölçülerimi açabiliyorum ama gördüğünüz gibi attığı nokta yeşil nokta yani kavis noktası olduğu için şu anda bana ölçümü bütün olarak gösteriyor. Bunu eşit olarak böldüğünü görebilmek için nokta ikonlarında nokta tipini değiştir ikonumu seçip bu yeşil noktayı tıklayarak kırmızı noktaya dönüştürüyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde tam ortadan hattımın bölündüğünü görebiliyorum, kontrol edebiliyorum. Ayrıca ben diyelim ki kalıbıma bir kavis vermek istiyorum. Yan tarafını şekillendirmek istiyorum. Seçiyorum aynı şekilde eşit aralıklı nokta ekle. Başlangıç noktamı seçiyorum. Ve 4 tane nokta at bana diyorum hattıma. Gördüğünüz gibi 4 tane noktam geldi. Sonrasında zaten noktalarım kaviste olduğu için tipini değiştirmeme gerek yok. Direkt işleme geçebilirim. Daha kolay yapacağım için bunu orantılı taşı fonksiyonuyla yapacağım. Orantılı taşıyı seçtikten sonra hattımın başlangıç ve bitiş noktasını seçiyorum. Hangi noktadan oynatmak istiyorsam onu belirliyorum. Ben noktasını tuttuğumu farz edelim. Bu şekilde yön tuşuyla hattımı taşıyıp sağ klikle onaylıyorum. Sonrasında biraz basenimi şekillendireceğim. Aynı şekilde biraz da şurayı düzelteceğim. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraşmadan kalıbımı şekillendirmiş oldum. Bu şekilde eşit aralıklı nokta ekle fonksiyonunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalıbımızı kaydedelim. Bir diğer fonksiyonum noktaları hizala. Bu da hem kalıp üzerindeki oluşan kırıklıkları hem de kalıp üzerinde var olan noktaları birbirine hizalamanıza, dik açıya getirmenize yardımcı olur. Öncelikle kalıbımdaki kumaş katını kaldıracağım daha rahat görebilmeniz için. Kalıbımın etek ucuna bir kırıklık oluşturacağım nokta taşı ikonuyla. Diyelim ki benim kalıbımda bu şekilde bir kırıklığım var ve ben bunu hizalamak istiyorum, dik açıya getirmek istiyorum nokta taşı ile uğraşmadan. Geliyorum nokta menüsünde noktaları hizala fonksiyonuma. Noktaları hizalayı nasıl kullanıyorum? Öncelikle seçeceğim birinci nokta benim sabit kalacak noktam olmalı. Yani benim bu noktam sabit kalsın, burada herhangi bir ölçü kayması olmasın diyorum ve öncelikle mouse'un sol tuşuyla bu noktayı seçiyorum. İkinci seçeceğim nokta hizalanacak noktam olmalı. İkinci noktamı da sol tuşla seçtikten sonra sağ klik ya da enter'la işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi hattımdaki kırıklık gitti. Benim seçtiğim ilk noktaya göre ikinci noktamı hizalamış oldu. Bir diğer özelliği de
Biliyorsunuz programda bütün işlemler noktalar üzerinden gidiyor. Pile işlemlerinde, özellikle kesme işlemlerinde mutlaka karşılıklı 2 noktam olması gerekiyor ki işlemleri yapabilmem için. Bunun da en pratik yolu noktayı hizalamak şu anda. Ben diyelim ki bu ben noktası olarak aldığım noktanın tam karşısına bir tane nokta atmak istiyorum. Ama bunu ölçerek uğraşmak istemiyorum bu noktayı atarken. O yüzden gelip direkt ölçülü nokta ekle ile başlangıç noktamı seçip rastgele bir sayıda, yani 20 santime bir nokta atıyorum. Noktam buraya geldi. Sonra da tekrar geliyorum. Noktaları hizala. Neydi? İlk olarak seçeceğim nokta kalıbımda oynamasını istemediğim noktaydı. O yüzden ilk olarak ben noktasını tıklıyorum. Sonrasında da hizalanacak noktamı seçip sağ klikle işlemi onaylıyorum. Bu şekilde uğraşmadan kolaylıkla iki noktayı birbirine hizalamış oldum. Nokta menüsündeki fonksiyonlarımız bitti. Sırada parça menümüz var. Bütün kesme işlemlerimiz burada. Kesme işlemlerinden başlayacağız şimdi. Öncelikle parçayı iki nokta arasından kesmeyi göstereceğim. Normal olarak parçayı bölmeyi. Kalıbımı seçtikten sonra parça kes özelliğini tıklıyorum. Burada yine nokta yakalayacağım için mouse'la tıklamadan direkt klavyedeki boşluk tuşuyla noktalarımı yakalıyorum. Mouse'la noktaya yaklaştım, boşluğa bastım. Tekrar diğer noktama yaklaşıp yine boşluk tuşuyla yakaladım. Parça kesimini onaylıyor musunuz? Evet dediğim takdirde de gördüğünüz gibi parçamı istediğim noktalardan ikiye bölmüş oldum. Gördüğünüz gibi bana iki tane yeni parça oluşturdu. Ben ön kalıbımı kestim ama aslında benim ön kalıbımı korudu. Bana onun üzerinden iki tane parça verdi. Ön kalıbım burada gördüğünüz gibi. Ön kalıbım bozulmadan ön 1 ve ön 2 diye bana iki tane yeni parça oluşturdu. Yani istediğim gibi ön kalıbım üzerinden çalışmaya devam edebilirim. Ön kalıbım bozulmadı. Siliyorum. Aynı şekilde geliyorum, parça kes, noktaya yaklaşıyorum, boşluk, noktaya yaklaşıyorum, boşluk. Bu şekilde de çapraz bir şekilde gördüğünüz gibi bir roba gibi bir parça kestim. Bu şekilde istediğiniz noktaları yakalayarak kesme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer parçamı kesmek istemiyorsam, istediğim yerin parça üzerinden kopyasını almak istiyorsam da parça menüsünde kes kopya al fonksiyonumu kullanıyorum. Kes kopya al dedikten sonra yalnız burada parça üzerinden kopya alacağım için saat yönüne dikkat etmem gerekiyor. Yani ben burada tuttuğum noktaya göre program beni saat yönünde dönmüş olarak hesap ediyor. Noktaya yaklaşıyorum. Boşluk tuşuyla noktamı yakalıyorum. Başlangıç noktam burası olduğu için karşısında bitiş olarak bu noktayı yakaladığımdan ne oluyor? Ben bu noktadan bu şekilde saat yönünde dönmüş gibi oluyorum ve bu noktayı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi kalıbın sol tarafının kopyasını alıyorum. Aynı şekilde alt tarafı da almak istersem bu sefer tam tersi bir seçim yapmam gerekiyor. Kes kopya al. Bu sefer başlangıç noktam burası olmalı. Çünkü burayı tuttuğumda saat yönünde bu şekilde dönmüş gibi algıladığından bitiş noktamı yakaladığımda da diğer tarafımın kopyasını alabiliyorum. Kopya alma işlemlerinde saat yönüne dikkat ederek nokta seçimi yapmanız gerekiyor. Kes kopya al. Başlangıç, bitiş. Gördüğünüz gibi bu tarafın kopyasını almış oldum. Diğer bir fonksiyonum
iç çizgilerden kes. Bunun için öncelikle bir iç şekil yapmamız gerekiyor. İç şekil menüsüne geliyorum. İç şekil yap fonksiyonum. Bir diyor küpü çizeceğim. Öncelikle başlangıç noktamı boşlukla yakalıyorum. Nokta yakalayacağımız her zaman mutlaka boşluğu kullanıyoruz. Mouse'la tıklamıyoruz. Sonrasında kavisli geleceksem eğer mouse'un sağ tuşuyla kavis noktası atıyorum. Hattımı düz olarak ilerleteceksem mutlaka bir köşe noktası atıp sol tuşa bir kere tıklayıp öyle ilerlemem gerekiyor. Yoksa sol tuşa tıklamadan ilerlemek istersem gördüğünüz gibi şu şekilde hattımda bombe oluşuyor. O yüzden en son kavis noktasından sonra bir kere sol tuşa tıklayarak bir köşe noktası atıyorum. Yatayda düz inmek istiyorsam eğer klavyeden Y tuşuna basıp çizgimi düz olarak indiriyorum. Eğer kalıbın bitişinde boşlukla yakalayabileceğim bir nokta yoksa kalıbın dışına çıkıp sol tuşa bir kere tıklayıp daha sonra işlemi Enter ile onaylıyorum. Bunu neden yapıyorum? Eğer kalıbımın sonunda nokta olmadığı halde boşlukla yakalayamayacağım. Mouse'la tıklayarak işlemi bitirmeye çalışırsam kalıbın hattını tutamayacağım için çizgimin içeride kalma olasılığı çok yüksek. O yüzden de kesmeye çalıştığım zaman bana işte kesilecek nokta bulunamıyor diye uyarı verecek ve tekrardan ben çizgiyi çizmek zorunda kalacağım ya da taşımak zorunda kalacağım. Bununla uğraşmamak için eğer noktam yoksa mutlaka kalıbın dışına çıkıp ondan sonra Enter'la işlemi onaylıyorum. Kestiğim zaman da şimdi göreceksiniz zaten bu yaptığım çıkıntıyı bana almıyor. Kalıbı seçiyorum. Parça, iç çizgilerden kes deyip bu sefer iç çizgimin üzerine sol tuşla bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yaptığım çıkıntıyı almadan bana kalıbımı kesti. Gayet güzel bir şekilde. Aynı şekilde iç şekil yap. Burada 2 tane noktam var. O yüzden noktaya yaklaşıyorum, boşluk. Diğer noktaya yaklaşıyorum, boşluk. 2 noktayı da boşlukla yakalayıp sonrasında Enter ile onaylıyorum işlemi. Burada noktalarım olduğu için başlangıç ve bitişte kalıbın dışına çıkmama gerek yok. Sonrasında yine kalıbı seçip parça iç çizgilerden kes diyerek iç çizginin üzerine tıklayıp bu şekilde de istersem eğer robamı kesebiliyorum. Aynı şekilde kesmek değil de kalıbın üzerinden kopya almak istiyorsam da işlemimi geri alıyorum hemen. Kalıbımı seçtikten sonra bu sefer parça menüsünden iç çizgilerden kes kopya al fonksiyonunu kullanıyorum. Fonksiyonu seçtikten sonra aynı şekilde iç çizginin üzerine bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu sefer kalıbımın üzerinden kupumun kopyasını almış oluyorum. Aynı şekilde bir roba kopyası alacağım. İç şekil yap diyorum. Burada yine kopyasını alacağım yere göre iç şeklimi çizerken başlangıç noktama dikkat etmem gerekiyor. Ben bu tarafın kopyasını istediğim için başlangıç noktası olarak buradan başlıyorum çizime. Boşlukla yakalıyorum. Diğer noktayı da yine boşlukla tutup Enter ile onaylıyorum. Parça menüsüne gelip iç çizgilerden kes kopya al diyorum ve çizgimin üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi robamın da kopyasını bu şekilde almış oldum. İç şekillerimizi de silelim. Diğer bir özelliğim paralel kes. Pervaz çıkartmak istediğiniz zaman parça üzerinden, mostura çıkartmak istediğiniz zaman ya da paralel parçalar kesmek istediğiniz zaman bu fonksiyonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kes özelliği olduğu için istediğiniz yeri direkt oyarak alır size, istediğiniz yeri keserek alır. Nasıl kullanıyorum? Paralel kes fonksiyonunu seçtikten sonra diyelim ki yakamdan bir pervaz çıkartacağım oyarak.
Yaka noktamın saat yönündeki başlangıç noktası ve bitiş noktasını seçiyorum. Ölçüyü soruyor, 3 santim. Tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi yakamdan paralel bir şekilde 3 santimlik bir parça, bir pervaz kesmiş oldum. Parça, paralel kes, başlangıç noktam, bitiş noktam 3 santim. Tamam dediğimde şu şekilde kol evinden bir pervaz kesmiş oluyorum. Ya da parça, paralel kes, başlangıç noktam ve bitiş noktamı seçiyorum. 5 santim diyorum. Bu şekilde de istersem bir parça kesebiliyorum gördüğünüz gibi. Ben kesmek istemiyorum, direkt parçanın üzerinden pervazımın kopyasını almak istiyorum derseniz de o zaman kullanacağınız fonksiyon paralel kes kopya al. Fonksiyonumu seçtikten sonra aynı şekilde yakamın başlangıç ve bitiş noktasını seçiyorum. Ölçümü girdikten sonra tamamla onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer kesmeden direkt parça üzerinden bana bir pervaz çıkarttı. Aynı şekilde bir kol pervazı alacağım. Paralel kes kopya al. Bir mostra çıkartacağım. Bu şekilde istediğiniz gibi kalıbınızın üzerinden paralel parçalar çıkartabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Paralel kes fonksiyonumuz da bu şekilde. Birçok kesme işlemini gördük. Kestiklerimizi ya da ayrı ayrı aldığımız parçaları birleştirmek istersek nasıl yaparız? Şimdi onu görelim bir de. Parçamı parça kes fonksiyonuyla ortadan ikiye ayırıyorum. Aynı şekilde parça kes. Şu şekilde parçamı, kalıbımı 3 parçaya ayırdım. Birleştirmek istersem yine geliyorum parça menüsüne. Parça birleştir fonksiyonunu kullanacağım bu sefer. Parça birleştir dedikten sonra bu fonksiyon, sadece bu fonksiyon programda saat yönünün tersine çalışır. Yani seçim yaparken benim saat yönünün tersine noktalarımı seçmem gerekir. Ayrıca seçim yaptığınız sırada şöyle göreceksiniz şimdi. Birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam, dördüncü noktam. Seçim yaptığım zaman gördüğünüz gibi sadece birleşecek hattımın renkleri değişiyor. Eğer bunun dışında, burası dışında diğer hatlarımın rengi değişiyorsa işlemde yanlış giden bir şeyler var demektir. Mutlaka birleşecek hatların rengi değişmeli. Ayrıca arada kaç tane nokta olursa olsun sadece bu 4 köşe noktasına tıklamanız yeterli. Diğer noktalara tıklamanız gerek yok. Çizgiler eklensin mi? Evet dersem eğer bana kalıbımı birleştirir ve kalıbımın birleştirdiği hattına bir iç şekil çizgisi atarak orayı bana belirtir. Ama yanlışlıkla evet dediysem iç şekil sil ikonuyla gelip ben iç şeklimi silebilirim bu şekilde. Şimdi bu iki kalıbımı birleştireceğim. Parça, parça birleştir. Aynı şekilde birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam, dördüncü noktam. Çizgiler eklensin mi? No dersem de gördüğünüz gibi herhangi bir çizgi atmadan kalıbımı birleştirdi. 3 tane kalıp birleştirdiğim için ben gördüğünüz gibi 3 tane düz ipim var şu anda kalıbımın üzerinde. Ama varsayılan düz ipim bu. Birleştikten sonra parçalar sizin için doğru olan düz ip bu değilse, bunlardan biri ise
düzip seç fonksiyonuyla istediğiniz düzipin üzerine tıklayarak onu varsayılan düzip haline getirebilir. Düzip sil ikonuyla da diğerlerini silebilirsiniz. Bu şekilde de yeni bir parça elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi bunu yeni parça olarak algılıyor. Var olan parçalardan bir birleştirme yaptığımız için. Bu parçaya ihtiyacımız yok. O yüzden parçamı siliyorum. Sıradaki ikonumuz parçaya ölçülü taşı. Bunu göstermek için öncelikle bir cep kalıbı oluşturacağım. Şöyle şekillendireceğim kalıbımı. Şöyle bir cep kalıbım var diyelim ki. Kaydediyorum. Ana kalıbımı aldım. Diyelim ki cep kalıbımı buraya koydum. Sonrasında cep kalıbımı ana kalıbın üzerinde oynatmak istiyorum. En düzgün yeri bulmak için. Kalıbı seçtikten sonra parça menüsüne geliyorum. Fonksiyonun parçaya ölçülü taşı. Burada mantığı x ve y koordinatları doğrultusunda verdiğim ölçüde parçamı taşıyor olması. X yönünde 5 santim aşağıya taşısın diyorum. Tamam dediğimde şu şekilde parçanın 5 santim taşındığı zaman nasıl göründüğünü görebiliyorum. Eğer istediğim şekil buysa da parçayı seçip iç şekilden parçayı iç şekil yap diyerek şu şekilde cep kalıbımı parça üzerinde işaret alabiliyorum. Bu fonksiyonumun kullanım şekli bu şekilde. Bir sonraki fonksiyonum tümüne pay ver. Bu da seçtiğim parça üzerinde verdiğim değerde her tarafını eşit şekilde büyütmemi sağlıyor. Tümüne pay ver dedikten sonra ölçü pencerem açılıyor. 1 santim dediğim takdirde tamamla onayladıktan sonra gördüğünüz gibi parçamı her tarafından 1 santim eşit olarak büyütüyor. Aynı şekilde parçayı daralt dersem de yine verdiğim ölçü doğrultusunda parçamı her tarafından daraltıyor. Bu iki fonksiyonumuzun da kullanım şekli böyle. Sırada x'de y'de çekme yüzdeleri fonksiyonumuz var. Çekme ya da salma vermek istersem eğer dosyama. Genelde parçalar bozulmasın diye bu çizdirilirken ya da pastel aşamasında çekme ya da salmaları veriyoruz. Ama eğer ben dosyama vermek istiyorum derseniz buradan yapıyoruz işlemi ama mutlaka bu çekme ya da salma yüzdesini vermeden önce dosyanızdan bir kopya alın. Mutlaka bir orijinal dosyanız bulunsun ki ihtiyacınız olduğunda geri dönebilirsiniz. Parçayı seçtikten sonra eğer tek bir kalıba vereceksem parça menüsüne gelip X ve Y'de çektiği yüzdeleri diyorum. Burada pencerem açılıyor. Yüzde verme oranını anlatmıştım ama tekrar üstünden geçeyim. Eğer benim kumaşım diyelim ki %2 çekiyorsa büyütmem gerektiği için kalıbı bu değeri 100'ün üzerine ekliyorum. Yani 102 yazıyorum. Eğer çekmem boyda ise X kısmına direkt 102 olarak giriş yapıyorum. Çekmem n'de ise de Y kısmına diyelim ki n'de de %4 çekiyor olsun. Ona da 104 olarak değerimi yazıyorum. Ve tamam dediğimde şu şekilde gördüğünüz gibi parçamı büyütüyor bana. Geri alıyorum işlemimi. Aynı şekilde bir salma vereceksem de ne yapıyordum? Değeri 100'den çıkartıyordum.
O zaman da ne oluyor? X yönünde 98, Y yönünde de 96 yazarak salma değerimi de verebiliyorum. Bu şekilde de parçamı küçültmüş oluyorum. Tek bir parça üzerindeyse eğer yapacağım işlem bu şekilde. Ama eğer birden fazla parça, yani bütün dosyaya vereceksem de bunu şu şekilde uygulayabilirim. Sağ klik, tümünü ekle diyerek parçalarımın hepsini ekrana getiriyorum. Seçim okunun yanında ekrandaki tüm parçaları seç ve tüm olarak geçen bir okum var. Ona tıkladığım zaman da ekrandaki bütün parçalarım seçili hale geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptıktan sonra çekme ya da salma vermenin kısa yolu programda F12'dir. Parçalarım seçildikten sonra klavyeden F12 tuşuna basıyorum. Aynı şekilde değerimi giriyorum. Diyelim ki çekme vereceğim. Buraya 102, Y yönüne de 104 olarak yazıp işlemi tamam diyerek onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün parçalarım çekme değerlerimi almış oluyor. Çekme salma işlemlerimiz de programda bu şekilde. Parça menümüzün de hepsini bitirmiş olduk. Bütün fonksiyonlarımızı gördük. Şimdi sırada metin menüsü var. Parçanın üzerine herhangi bir iç yazı eklemek isterseniz kullanabileceğimiz fonksiyonumuz. Asimetrik bir parça çalışıyor olabilirsiniz. Ön, orta, yan, alt gibi yazılar yazmak isteyebilirsiniz parça üzerinde. Ya da bir büzgünüz vardır. Büzgü payını belirtmek istersiniz. Bunun için metin menüsünden metin ekle fonksiyonunu kullanıyoruz. Metin ekleye bastıktan sonra ben yazıyı kalıbın neresinde yazmak istiyorsam mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklıyorum. Yazmama yardımcı olmak üzere şöyle bir çubuk çıkartıyor bana. Tekrardan sol tuşa tıklayarak çubuğumu sabitliyorum. Kutucuğum açılıyor. Buraya yazmak istediğim bilgiyi giriyorum. İstersem boyutuyla oynayabiliyorum. Bu şekilde bu büyüklükte bir parça için 1 santim gayet iyi bir boyut. Ama küçük parçalarda 0.5, 0.6 gibi milim boyutuna çekebilirsiniz yazı boyutunu. Daha sonra tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi çubuğu ne şekilde eklersem, çizgiyi ne şekilde eklersem yazımı o şekilde yazıyor. Yazıyı yazdıktan sonra döndürme imkanım yok. Sadece çizgiyi en başta ne şekilde eklersem yazıyı öyle yazıyor. Diyelim ki dik yazsın istiyorum. Çizgimi bu şekilde ekliyorum. Üst yazıyorum. Tamam diyerek onayladığımda gördüğünüz gibi yazım bu şekilde yazdı. Çapraz yazmasını istersem eğer çizgimi çapraz ekleyerek bu şekilde yazmasını sağlayabilirim. Tersten yazmasını istersem çizgiyi tersten gelerek ekleyerek yazıyı o şekilde yazabilirim. Gördüğünüz gibi metini bu şekilde ekleyebiliyorum kalıp üzerinde. Çeviremiyoruz yazıyı ama değiştirebiliyoruz. Metin değiştir fonksiyonuyla istediğim yazının üzerine tıklayarak yazıya herhangi bir şey ekleyebilirim, çıkartabilirim ya da boyutuyla oynayabilirim, büyütebilirim ya da küçültebilirim. Bu şekilde yazımı değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Yazıyı yazdıktan sonra yazı içeride kalmış olabilir ya da çok kenara yaklaşmış olabilir. Taşımak istersem de metin taşı fonksiyonuyla yazının üzerine basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla çekip sağ klikle onaylayarak bu şekilde yazılarımı taşıyabiliyorum kalıp üzerinde. Silmek istersem de yazdığım metinleri metin sil fonksiyonuyla yazıların üzerine sol tuşla birer kere tıklayarak kalıp üzerinden temizleyebiliyorum. Sırada pens işlemleri var. Programda pens açacağınız kalıp
ya pens paylı olmalı ya da öncesinde kalıbın pens payını vermelisiniz açacağınız hattınıza göre. Ben şu anda kalıbımı pens paylı olarak kabul ediyorum. Pens açma işlemini nasıl yaparsınız onu göstereceğim şimdi. Kalıbı seçtikten sonra öncelikle pensimi nerede açacaksam açacağım hatta noktalarımı belirlemem gerekiyor. Pensin başlangıç ve bitiş noktasını. Bunu da yine ölçülü nokta ekleden faydalanarak yapacağım. Diyelim ki kol altından 5 santime bir pensim var. Başlangıç noktamı ekliyorum. Sonrasında da pensin genişlik noktası. Pensimin genişliği ne kadarsa yine eklediğim noktaya tıklayarak 2 santimde pensimin genişliğini veriyorum. Noktalarımı ekledikten sonra pens menüsüne geliyorum. Pens ekle. Saat yönünde mouse'un sol tuşuyla başlangıç ve bitiş noktamı seçiyorum. Pens boyu 10 santim olarak belirliyorum. Sol sağ pensin yatış yönleri. Pensinizin ne tarafa doğru yatacağını belirliyorsunuz. Üst tarafa ya da alt tarafa doğru. Genellikle soldur. Solu seçiyorum. Üstüne katla fonksiyonu işaretli olduğunda pensin bir çıkıntısı olur bildiğiniz gibi kapandığında eksik kalmaması için. O çıkıntıyı otomatik olarak kendisi verir program. Serileme kullan işaretli olduğunda da pensinizi bütün seriye yansıtır. Bunlar normalde zaten işaretli gelir siz işaretini kaldırmazsanız. Tamam diyerek sonrasında da işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi pensimi açtı. Çıtlarım var. Herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Pensin ucundaki nokta gördüğünüz gibi iç şekil noktası. O yüzden pensi kaydırmak isterseniz eğer, taşımak isterseniz iç şekil taşı fonksiyonuyla yön tuşlarını kullanarak boyunu kısaltıp uzatabilir, sola sağa kaydırabilirsiniz. Ya da nokta taşı ikonuyla da bu işlemi rahatlıkla yapıp işlemi onaylayabilirsiniz. Pens açma işlemimiz bu şekilde. Ayrıca açmış olduğunuz pensi kalıbın başka bir yerine kaydırmak isterseniz, ben burada pensimi açtım ya da burada bir pensim vardı, ben bunu etek ucuna kaydırmak istiyorum diyelim ki. Pensi kaydıracağınız yere bir nokta atmanız gerekiyor. Şu anda benim bir noktam var, o yüzden bu noktayı kullanacağım. Pens menüsüne geliyorum tekrar. Öncelikle diğer pensi tanımla diyorum. Fonksiyonumu seçtikten sonra öncelikle pensin uç noktası. Bakın zaten farkındaysanız beni direkt buraya yönlendirdi. Mouse'la kalıbın üzerinde gezdiğim halde diğer noktalarımın hiçbiri aktif değil. Öncelikle bu noktayı seçiyorum. Sonrasında bütün noktalarım aktif hale geliyor. Hangi noktadan açacaksam pensi o noktaya tıklıyorum. Çizgim oluştu. Pensimi açacağım yer belirlendi. Sonrasında pens menüsüne geliyorum. Aç kapat. Yine aynı şekilde beni uç noktaya yönlendiriyor. Noktama tıkladığım zaman mouse'umu oynatıyorum basılı tutmadan. Artık kalıbımı renklendiriyor benim için. Nereden açmak istediğimi soruyor bana. Açmak istediğim yerin üzerinde mouse'un sol tuşuna bir kere tıklıyorum. Seçiyorum. Sonrasında mouse'a basmadan sadece sürükleyerek kalıbımı itiyorum ve tekrar mouse'un sol tuşuna tıklayarak işlemimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi pensimi buradan kapatıp etek ucundan açmış oldum. Aynı elde yaptığınız gibi pens çıtlatma dediğiniz olay kendiliğinden ne kadar açılıyorsa, kaç santim açılıyorsa buradaki açılımı vermiş oluyorum. Tekrar bir sağ klik ya da enter işlemine gerek yok. Bu şekilde kalıbınızı onaylamış oluyorsunuz. İşlemimi geri alıyorum. Bir yerde daha göstereceğim. Pens ekle. Pens boyu 8 santim olsun bu sefer. Solu seçip tamam diyorum. Şimdi de yakaya vereceğim mesela. Buradaki pensi kapatıp yaka kısmından açacağım. Pens, diğer pensi tanımla. Önce pensin uç noktası,
Sonra pensi açacağım nokta. Tekrar geliyorum. Pens, aç kapat. Yine pensin uç noktasına tıklıyorum. Artık kalıbım renkleniyor. Pensi nereden kapatacaksam oranın üzerinde bir kere sol tuşa tıklayıp mouse'a basılı tutmadan kalıbı sürükleyip aynı zamanda gördüğünüz gibi pensin ne kadar kapandığını ve kaç santim açıldığını da görebiliyorsunuz. Tamamını kapatmak zorunda değilsiniz. Buradan işte pensin yarısını kapatayım deyip 1 santimde sol tuşa tıklayarak onaylayabilirsiniz. Tekrar diğer pensi tanımla diyerek buradan etek ucuna seçim yapıp diğer kalan yarısını da etek ucundan bu şekilde kapatabilirsiniz. Pens işlemlerimiz de bu şekilde. Kalıp üzerindeki işlemlerimi geri alıyorum pileyi gösterebilmek için. Pile işlemine geçmeden önce de yine kalıbımda noktalar işaret almam lazım. Pilenin başlangıç noktalarını. Yine ölçülü noktadan faydalanacağım. Başlangıç noktamı seçip 3 santime bir nokta atacağım buraya. Pilenin açılımından ötürü karşılıklı 2 tane noktamın olması gerekiyor. Bir başlangıcında, bir bitiş hattında. Buradan da yine 15 santime ölçüm yapmadan bir nokta atıyorum ve nokta menüsündeki noktaları hizala fonksiyonundan faydalanarak 2 noktayı birbirine hizalı hale getiriyorum. Sonrasında artık pile açma işlemine geçeceğim. Pile ekle. Birinci noktamı seçiyorum. İkinci noktamı seçiyorum. Gördüğünüz gibi pile tablom açılıyor. Pile sayısı kaç tane pile istiyorsam. Şimdi ben 2 tane pile istiyorum. Birinci nokta pile derinliği. İlk olarak buraya tıkladığım için birinci nokta derinliğim burası. Yani pilinin katlama derinliği 3 santim olsun. İkinci nokta pili derinliği. İkinci noktam da burası olduğu için karşılıklı açmak istiyorum. Burası da 3 santim olsun diyorum. Kıvırma mesafesi her pile arasında pileler kapandığında kaçar santim mesafe olsun. Onda da 2'şer santim mesafe olsun diyorum. Pilenin kapanma yönleri yine sağ sol. Sol dediğimiz zaman pilemizi yukarı doğru atar, zaten açılımından fark edeceksiniz. Sağ dediğimiz zaman aşağıya doğru, sağ solda pili kaşı A pili anlamına geliyor karşılıklı. Solu seçiyorum ve tamam diyerek işlemimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi pilelerim açıldı. 3'er santim katlama derinliği vermiştim. 3 santim, 3 santim, 6 santime birinci pilem. 2 santim aradaki mesafem ve 3 santim, 3 santim, 6 santime ikinci pilem olmak üzere pilelerimi açmış oldum. Geri alıyorum yaptığım işlemi. Pile ekle diyorum tekrar. Yine birinci noktam, ikinci noktam. Bu sefer istiyorum ki üstten açılmasın, sabit kalsın. Sadece alttan açılsın pilem. Pili sayısı 3 tane. Birinci nokta pile derinliği burası. Burada herhangi bir açılma istemediğim için burası 0. İkinci nokta pile derinliği. Burada da 2 santimlik bir derinlik istiyorum. Kıvırma mesafesi pilelerim arasında da 3'er santim mesafe olsun diyorum. Solu seçip tamam diyerek pilemi açıyorum. Gördüğünüz gibi buradan sabit kalıp buradan pilelerim açılmış oldu. Büzgü gibi, büzgüyü de bu şekilde verebilirsiniz. Ya da pile ekle. Yine birinci noktam, ikinci noktam. Pile sayısı 2. Birinci nokta pile derinliğim 3,5 santim. İkinci nokta pile derinliğim karşılıklı olacak. 3,5 santim. Kıvırma mesafesi 4'er santim ve sağ solu seçip
tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi karşılıklı A pile pili kaşe dediğimiz olayı yaptık. Pillerimiz bu şekilde açılmış oldu. Aynı şekilde üstten farklı, alttan farklı değer de vererek açabilirim. Yani noktalarımı seçtikten sonra 3 tane pile istiyorum. Birinci nokta pile derinliği burası. Buradan 2 santim olsun derinliğim. İkinci nokta pile derinliğinden de 4 santim olsun diyebilirim. Aralarda da 2'şer santim mesafe kalsın. Solu seçip tamam diyerek işlemi onayladığım zaman gördüğünüz gibi buradan 2'şer santim açıldı. Yani 2 4 santime açıldı bir pilem. Buradan da 4 santim verdiğim için 4 8 santime pilelerim açılmış oldu. Şu şekilde ölçüleri açarak da görebiliriz. 2 santimde aralarda kalan mesafem. Pile işlemlerini de bu şekilde uygulayabiliyoruz. Pile fonksiyonlarımızı da bitirmiş olduk. Tekrar işlemlerimi geri alacağım. Izgara diğer bir menümüz. Ekranda dik açı oluşturmak istediğim zaman, dik açı kontrolü yapmak istediğim zaman, kareler, çizgiler oluşturmak istediğim zaman kullanacağım fonksiyonum. Izgara düzenle diyorum. Izgara enini ve ızgara boyunu belirliyorum. Tamam dediğimde bu şekilde bana dik açı çizgileri oluşturuyor. Kalıbımı kontrol etmek istediğim durumlarda bu çizgilerden faydalanabiliyorum. Izgara, dikey ızgara dersem bu şekilde sadece dikey çizgilerim kalır. Yatay ızgara dersem sadece yatay çizgileri bırakır bana ekranda. Tüm ızgaralar dediğimde yine karelerim geri gelir. Çalışırken kapatmak isterseniz görüntüyü yine tüm ızgaralar deyip kapatabilirsiniz. Ama çalışırken tekrar ihtiyaç duyduğunuzda yeniden değer girerek oluşturmanıza gerek yok. Farklı bir değer istemiyorsanız tekrar tüm ızgaralar diyerek çizgilerinizi geri getirebilirsiniz bu şekilde. Üçüncü gün eğitimimizin de sonuna geldik. Umarım sizin için de verimli olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.